Merhaba, Vakbile'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz EY Teknik kurucusu Eda Özgül. Eda hoş geldin. Hoş bulduk Deniz Bey. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol, bizlerdeyiz. Eda, seni daha yakından tanımak istediğimiz için bazı sorularımız var. Onları sana ileteceğiz. Nerede doğdun? Nasıl bir çocukluğun vardı? Ben Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğdum. 90 bin nüfusu olan aslında çok küçük bir ilçede. Hatta 17 yaşıma kadar orada büyüdüm. Açıkçası çok güvenli bir fanusun içerisinde büyüdüm diyebilirim. İlk öğretim orada, Tokat'ta geçti. Tabii ilk, orta ve lise 1-2. Tokat'ta. Peki nasıl bir öğrenciydin? Ben başarılı olmak zorunda olan bir öğrenciydim. Çünkü öğretmen anne babanın çocuğuyum. Hatta ilkokulda annemle aynı okulda eğitim gördüm. Ortaokulda teyzemle, lisede de babamla hazırlık ve lise. Liseyi Erbaa Lisesi'nde okudum. O dönemde artık İstanbul'a taşınma kararı aldığımız için Çamlıca Kız Lisesi'ne aktarma yapıldı. Liseyi İstanbul'da okudun. Evet. Harika. Peki üniversite? Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Jeofizik mühendisliği mezunuyum. Kaç yılında üniversiteye girdin? 2004. 2004'te. İlk öğretime göre üniversite hayatı nasıl geçti? Nasıl bir öğrencilik geçti o yıllarda? Şöyle, ben ilkokulda, ortaokulda ve özellikle hazırlık sınıfında okuldan kaçmak nedir? Ders kaytarmak nedir? Bunları hiç bilmediğim için biraz daha İstanbul'a geldiğimizde özgürlüğe biraz adapte olmaya çalıştım. Daha özgür bir hayata sahiptim. Üniversitede çok başarılı mıydım? Bence değildim ama tabii ki okulu vaktiyle bitirdik. Harika. Peki mühendislik fakültelerinde genelde staj çok önemlidir. Nerelerde staj yaptın? Ben Maltepe Belediyesi'nde staj yaptım. Yaklaşık 3 ay kadar. Onun sonrasında jeofizik mühendisliği mezunu olduğum için bir zemin etüt firmasında bir dönem çalıştım. Bana uygun olmadığını öngördüğüm için de ayrıldım. O şekilde. Peki bölümü tercih ederken çocukluktan bir merakın veya ailede bir yönlendirme oldu mu? Benim babam Almanya'da üniversite okumuş yaklaşık 3 sene. 4. seneye girdi. Maden mühendisliği okuyormuş bu arada. 4. seneye girdiğinde babamın babası kanser hastalığına yakalanıyor ve okulunu bırakmak zorunda kalıyor. Türkiye'ye geldiğinde Hacettepe Üniversitesi'ne Alman Dil Edebiyatı'nı kazanıyor. Tabii ki onun için maden mühendisi bir hayal olarak kalıyor. Açıkçası mühendislik bölümlerinde de babam beni jeofizik mühendisi olarak, kardeşimi de jeoloji mühendisi olarak ön sıralara yazdırarak bu şekilde yönlendirme yaptı. Anladım. Üniversite sonrasında sektöre girişin nasıl oldu? Sektöre açıkçası şöyle, çalışma hayatına diyorsanız ben aslında lisede de çalışıyordum. Üniversitede de aynı şekilde hafta sonları çalıştım. Ama bizim sektöre nasıl girdiniz diyorsanız bir ilan gördüm. Sektördeki gerçekten güzel bir otomasyon firmasının ilanıydı. Hatta araştırdım o dönemde. 2 ilanı vardı. Biri satış destek, biri de satış. Bunlara başvurdum ikisine birden. Satış destek olarak kabul edildim. O şekilde başladı sektör serüvenim. Mühendislik okudun ama satış destek ve satış tercih ettin. Satış mühendisliği. Satış mühendisliği. Satışa bir merakın var mıydı? Evet vardı. Az önce belirttiğim gibi özellikle lisede İstanbul'a geldikten sonra o zamanlar çok fazla takı yaygın değildi. Online alışveriş de zaten yoktu. Hala yakın dostumdur. Onunla beraber takıcılardan boncuk, işte küpe malzemeleri falan alıp bütün dershanenin ve okulun takı ihtiyacını karşılıyorduk satış yaparak. Biz dönem sonra hatta mahalleye falan taşıdık bunu. Daha sonrasında üniversitede sürekli olarak da bunu yapma şansım yoktu. Ama hafta sonları marketlerde stand hostesliği yaptım. İşte sucuk satıyorsunuz, işte çorba yapıp satıyorsunuz vesaire. Bu şekilde satış tecrübem oldu. Bir dönem hatta çağrı merkezine girdim. Telefonla satış ki bana göre en zoru. Bir sürede orada çalıştım. Sonrasında dediğim gibi bu sektöre girdim. Mühendislik olarak farklı bir dal okudun ama otomasyon sektörünü nasıl buldun ilk girdiğinde? Ya otomasyon sektörü çok keyifli. Çok açık önü. Ama tabii ki zorlanmadım diyemem. Bambaşka sektörden farklı bir bölümde okuyorsunuz ve makine mühendislerinin olduğu bir sektöre adım atıyorsunuz. Herkesten daha fazla çalışmam gerekti. Eğitim açısından çok şanslıydım. Eğitime çok önem veren bir şirkette başladım. Açıkçası tabii ki mesai saati okey ama sonrasında da kendimi geliştirmek için evde mutlaka çalışmam gerekiyordu. Peki EY Teknik kuruluşu nereden bu fikir ortaya çıktı? Benim zaten hayalimdi. Bir şirketim olsun çok istiyordum. Cesaret ettik diyebiliriz. 2021'in sonunda
Dedik bir şirket kuralım artık. Faaliyete 2022'de başladık. İyi ki de girmişiz ya. EY Tekniğe geleceğiz. Orada enteresan bir soru aklıma geldi. Onu unutmadan sormak istiyorum. ki, buyurun. Satışı seviyorsun. İlk sattığı ürün neydi? Bu sektörde. İlk damper motoru sattım. Damper motor. Siemens. Siemens damper. Evet. Hala müşterimle çalışıyorum. Satıyorsun. Harika. Peki EY Tekniği kurdun. Kurduğundaki ürünler, sunduğun hizmetler nelerdi? Aradan 4 yıl geçti. 5. yılı tamamlayacaksın. Şu anda EY Tekniğin tüm yetenekleri neler? E-Teknik aslında bir alsat firması. Hıvak yani ısıtma soğutma havalandırma sektöründe bunun ekipmanlarını satan, belli başlı bayilikleri olan ve belli başlı ürünlerin de dışına çıkmayan malzeme satış firması diyebilirim. EY Teknik'te satılan markaları sen mi belirliyorsun? Markalar mı seninle temas geçerek bizim ürünümüzde sat diyor? Bu süreç nasıl ilerliyor? Açıkçası ilk biz bu yola çıktığımızda bildiğim marka ve bildiğim ürünler üzerinden ilerlemeyi tercih ettim ama daha sonrasında tabii ki sektörde bilinir olmaya başladığınızda rakip markalar demeyeyim de diğer markalarda bir şekilde sizinle irtibat kurmaya çalışıyor. Bu şekilde kattığımız çok marka oldu tabii ki. Şirketi kurmadan önce ülkemiz dünya pandemiden çıktı ama sonra da seçim, afetler, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşarak bir 4,5 yıl belki de 5. yıla giriyorsun. Evet. Bu yılı değerlendirmeni isteyeceğim. İlk 8 ayı geride bırakıyoruz. Nasıl geçti bu yıl? Öncelikle biz pandeminin sonunda kurulmuş bir firmayız. O yüzden artık alıştığı bir süreçti ülkenin. Pandemiden çok etkilenmedik. Ama deprem gibi felaket gördük. Fiyat sınamak bir gerçek bir ekonomik kriz var şu anda. Bundan etkilenmiyorum demek zaten doğru olmaz. Geçen seneye göre baktığımızda bu yıl tabii ki istediğimiz ivmede değiliz. Ama kötü de gitmiyoruz. Çünkü yeni markalar sürekli katmaya çalışıyoruz. Yeni ürün grupları katmaya çalışıyoruz. Bizim müşteri portföyümüz de genişletiyor. Her geçen gün müşteri sayımız da artıyor. O yüzden bu yıl kötü gidiyoruz diyemem. EY Tekniğin ilk müşterisiyle hala çalışıyor muyuz? Dün beraberdik. Harika. EY Tekniğe tekrar döneceğiz. Biraz seninle ilgili sorular soracağım. İşkolik misin? Biraz. İş dışında nelerle uğraşıyorsun? Vakit ayırabiliyor musun iş dışında? Tabii ki ayırıyorum. Başka türlü zaten bu enerjiyi korumanız mümkün değil. Motivasyonu korumanız da mümkün değil. Ben tenis oynuyorum. Bir tenis oyuncusuyum. Çok keyif alıyorum. Hatta korta girdiğimde her şeyi unuturum. Onun dışında resim yapmayı çok seviyorum. Onun dışında bazı videolar var. TEDx tarzı. Belki izliyorsunuzdur sizler de. Evet, o tarz videolar çok ilgimi çeker. Başka hayatları dinlemeyi severim. Onun dışında gezmeyi çok seviyorum. Farklı mekanlar, farklı ülkeler, iller. Elimden geldiğince gezmeye çalışıyorum. EY Tekniği kurduğundan itibaren tabii ki firma sahibi olarak bir duruş sergiliyorsun. Özellikle satış sürecinde asla taviz vermediğin bir kırmızı çizgi, bir nokta var mı? Ödeme. Hassas olduğumuz evet, nokta. Çok hassasım. Elinde sihirli bir dernek olsa bu sektörde neyi değiştirmek isterdin? Eğitim kalitesini artırırdım. Çok sıkıntı yaşıyor musun bu noktada? Evet, biz balans fanası satışı yapan bir firmayız. Balans fanalarında da sahadan işte debi bilgisi gibi, kullanım yeri gibi, basınç kaybı gibi bazı teknik verileri almamız gerekiyor. Bazen sahada gerçekten hani bu konuda tecrübeli olmayan arkadaşlarla karşılaşabiliyoruz. Bu bizi de ürün seçerken çok zorluyor. Bu bağlamda evet diyebilirim. Yine özel bir soru soracağım. Hayatının dönüm noktası sence neresiydi? Şirket kurmak. EY Tekniği kurmak. Harika. Yeni mezun birisi sana gelse, bu sektörde ilk kez çalışacak olsa ona ne önerirsin? Eğitime önem veren bir firmada başlamasını öneririm. Bir de sevdiği işi yapsın. Ben çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Yani işime aşığım diyebilirim. O yüzden sevdiğin iş yapmak çok önemli. Önce bir bunu tartıp biçmesini isterdim, önerirdim. Pek çok yaptığın iş dışı ve işle ilgili şeyleri söyledin ama şöyle bir sorumuz var. Son zamanlarda rutinin dışında yaptığın ve yapmaktan çok keyif aldığın bir şey oldu mu? Şöyle ben giyim sektörüne de çok açıkçası merak sarıyorum. Hatta bir platformda 13.000 bir takipçim var, öyle söyleyebilirim. Bir dönem hatta Merter'den falan eski şirkette çalışırken vaktim oluyordu. Şu an pek vaktim olmuyor buna ama yani o platform üzerinden satış yapıyorum. O da hala devam ediyor. Merter dedin, ben birazcık oraya girmek istiyorum. Benim çocukluğumda Merter bu işin merkeziydi. Hala öyle mi? Hala öyle. Çok ilginç, yıllar geçmesine İhraç rağmen. fazlası tüm ürünler orada ve inanılmaz fiyatlarla. Ve çok kaliteli ürünler. Evet, kaliteli. Harika. En çok satmayı sevdiğin ürün?
Freze ve Siemens Ürünleri. markalarının ürünleri. Çünkü markanın gücünü çok fazla kullanıyorum o noktada. İki teknik anlamda da son derece arkasında olan firmalar. Hem rahat satışını yapıyoruz. Sadece fiyat demiyorum. Baktığınız ürünü sadece satan şey fiyat değil. Teknik anlamda da ciddi anlamda bir destek var arka planda. Ürünün zaten pazarlama stratejisi çok doğru. O yüzden Siemens ve Freze kanalında oldukça yoğun satış yapıyoruz açıkçası. Balans vanası, işte motorlu vana grubu, termostat grubu. Ağırlığımız da zaten bu yönde. Şirket yönetiyorsun. Bazı günler zor geçiyordur, bazı anlar. Tekrardan seni motive eden bir şey var mı veya o an süreç devam ediyor mu sorun çözülene kadar? Bir problem anında mı? Evet. Stresli, sıkıntılı bir anda. Ben genelde es veriyorum. Gerekiyorsa o gün bilgisayarımı kapatırım. Beynimde o problemi çözene kadar çalışmam. Eğer kişisel bir problemse hani bahsettiğiniz şey, onun için de aynı şekilde. Hatta bildiğiniz izole olurum insanlardan. Kafamda bir şeyleri oturtturduktan sonra ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi yoluma devam ederim. Bugün üniversite sınavına girecek olsan yine aynı bölüm okur muydun? Makine mühendisliği okuyabilirdim. Makine mühendisliği. Peki sektör olarak bu sektörde mi çalışırdın yine? Evet. Seviyorsun Çok sektörü. keyifli. Eğlenceli bir sorumuz var. Bu akşam bir yemeğe çıkacak olsan sektörden götüreceğin 3 kişi kimler olurdu? Şimdi isim vermek çok şey olmaz ama Freze Sadun abinin muhabbetine bayılıyorum. Sadun abi olabilirdi. Birkaç eşim dostum var. Onlarla keyifli vakit geçireceğime inanıyorum. Peki burada yine kritik bir soru. Nereye götürürdün? Nerede? Ne yerdiniz? Bir deniz kenarında nefes alabileceğimiz bir mekan olabilirdi. Şimdi uzun yıllardır sektördesin ve pek çok firmayı belki işe başladığın zaman büyük diyeceğimiz firmalar şu anda sektörde değil. Bunlar sence hangi hataları yaptılar veya hangi doğruları yapamadılar? Buna yorum yapmak çok tabii haddim değil ama ya ödeme konusunda az önce taviz neyden vermezsin dediğinizde ödeme demiştim. Ve teknik kurulduğundan beri ödeme anlamında, finans anlamında kendisini çok iyi yönetebilen bir firma. Benim en önceliğim bu. Tabii ki satış önemli, tabii ki ciro önemli, tabii ki karlılık çok önemli. Ama siz ödemeyi alamadığınız takdirde satışın pek bir anlamı kalmıyor. Bunu iyi yönetebilmek gerekiyor. İkincisi çalışanları dikkatli seçmek gerekiyor. Bu da çok önemli. O şekilde bence en önemli kriterler bunlar. Sektörün gelişimindeki önemli unsur olan fuarlarla ilgili çalışmanın, fuar ziyaretinde bulunuyor musun? Nasıl izliyorsun fuarları veya sektör etkinlikleri? Fuar hemen hemen her fuara katılmaya çalışıyoruz ziyaretçi olarak. Ama birebir ziyaret benim için çok daha önemli. Fuarlar çünkü artık hani bir sektörde görünmek için gider hale geldik baktığınızda. Çünkü herkes artık tanıyoruz. Yaklaşık 14 yıldır ben sektör içerisindeyim ve bir fiil sahadayım. Hal böyle olunca tabii şu artısı oluyor. Birçok arkadaşı aynı gün içerisinde Bir anda görebiliyorsun. Evet, görme şansım Harika. oluyor. Peki müşteri ziyaretlerinde seni rahatsız eden veya hoşuna gitmeyen bir genel bir olay var mı, bir tavır var mı? Yok. Yani bizim sektör gerçekten o konuda çok düzgün bir sektör. İnsanlar anlamında da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama şu olabiliyor. Yani hani malı satandan ziyade almak isteyen alır. Yani eğer ki bir ışık görmüyorsam veya benim markamla ilgilenmediğini düşündüysem o firmaya daha fazla zaman Uzaklaş. ayırmıyorum. Anladım. Yok, ayırmam. Müşteri ziyaretlerine spontane mi yaparsın yoksa planlı randevulu mu gidersin? Yani böyle çat kapı gitme olayı var mı? Ben genelde randevu vermiyorum. Ama bazı projelerde özellikle teknik arkadaşların da katılacağı bazı toplantılar yapıyoruz. Onlar tabii ki birkaç kişi etkileyeceği için saatli oluyor. Ama onun dışında genelde ben çok saati vermiyorum. Çünkü bizim de İstanbul trafiği gibi bir gerçeğimiz var. Acil ben bazen araya almam gereken işler oluyor. Bu noktada zaten anlayış gösteriyorlar. Ki zaten 14 senedir dirsek semasında ilerlediğim arkadaşlarım olduğu için Samimiyet oluyor tabii tabii ki. artık hani o göze batmıyor. Peki mevcut ürünlerin satışıyla mı ciroyu ve karlılığı arttırmayı planlıyorsun yoksa arada yeni ürünler ekleyelim onlar da sepeti doldursun şeklinde mi? Şöyle biz her gün pazarlama ayağına gerçekten önem veren bir firmayız. Bu konuda yatırım yapıyoruz. Bunun yanında tabii ki yeni kattığımız kalorimetre ve sayaç grubu var. Minoy markası. Mesela şu anda buna ciddi bir yatırım yapmaya çalışıyorum. Sadece bunun için ayrı bir müşteri portföyü belirledim. Aynı zamanda sadece müşterileri artırmak ya da ciroyu artırmak değil. Yeni ürün katarak en azından müşteri çeşitliliğimizi de artırmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Peki öğretmen anne baba olarak yetiştirdiler seni ama üniversitede okudun mühendislik. Yaşayarak öğrenmeyi mi tercih edersin yoksa teorik bilgi alıp üstüne deneyimlemeyi mi? Teori çok önemli. İkisi bir arada ya. İkisi bir arada.
Oransal olarak bir oran verebilir misin? Şu daha fazla. Mesela teorik bilgi %60, %70 veya pratik bilgi %50. O bir oran verebilir misin? Pratik bilgiyi öne koyarım çünkü ben pratikle biraz daha ilerleme zorunda kaldım diyeyim. Teori biraz daha hep arka planda kaldı. O yüzden oran istiyorsanız %60'a 40 Anladım. diyebilirim. Eda, otomasyon sektörüne ilk girdiği zaman farklı bir alanda eğitim almana rağmen satış ve satış destek amaçlı seni şirkete aldılar. O yıllarda zorlandığın konular oldu mu? Çünkü farklı bir sektörün eğitimini aldın ama farklı bir sektörde satış özellikle. Hem mesleki anlamda hem de bizim sektörümüz biliyoruz erkek ağırlıklı bir sektör. Bir kadın satıcı olarak ne gibi zorluklar yaşadın? Şöyle öncelikle ilk soruya cevap vereyim. Evet, farklı bir bölüm okudum ve makine mühendislerinin ağırlıklı olduğu bir sektöre girdim ve satış destek olarak. Satış destekte olmanın avantajları da vardı. Hem satışları gözlemleyebiliyordunuz, satışçı arkadaşları, hem de onların tekliflerine sisteme girerek kullanılan ürünlere hakim olmaya başladım. Daha sonra teklif vermeye başladım. Daha sonra satışçı arkadaşlara gizli gizli böyle dinleyerek nasıl konuşuluyor, ne satıyorlar vesaire bir takım eğitimlere girerek de kendimi geliştirdim. Yaklaşık 2 sene ben satış destekte görev aldım. 2 yıl sonunda artık dedim hani ben satışçı olmak istiyorum. Çünkü geçmişe dayalı da hani satış tecrübelerim vardı. O noktada önüme tabii ki bir kadın olarak da ya da daha yeni mezun biri olarak da bazı engeller çıktı. Örnek veriyorum, araba kullanmayı bilmiyordum. Bir hafta içerisinde araba aldım gittim. Hemen bir özel hoca tuttum. Öğretmenden eğitim alarak artık yola çıkmaya başladım. Daha sonrasında yavaş yavaş telefonda satış yapmaya başladım. Ürünleri tanımaya başladım. O süreçte şirkette zaten ben satış yapmaya başladığımda bir yerden sonra tamam kısa satış departmanına geçebilir artık gözüyle bakmaya başladılar. 2. senemin sonunda satış mühendisi olarak ünvan değiştirdim. Tabii satış desteği arkadaşlar alındı o dönemde. Yaklaşık 2 sene sonra yani 4. yılımda da bayi departmanına, perakende tarafa geçtim. Bir süre sonra da bayi yöneticisi olarak da çalışmaya başladım. Yaklaşık 12 ile sürekli olarak ziyaretlerde bulunuyordum. Kadın olarak zorluk yaşıyor musunuz dediğinizde evet bu noktada zorluklarınız olabiliyor. Çünkü sizin sadece iş hayatı değil ev hayatında da bir sorumluluğunuz var. Onu da yerine getirmeniz gerekiyor. Ve sürekli seyahat halindesiniz. O dengeyi kurmak biraz evet zorlayıcı oldu. Satış destek kavramı biraz açabilir miyiz? Ben hep satış sonrası ve satış süreçleri bize anlatılıyor ama bir gün bir eğitimde satış sonrası süreçler aslında satış öncesinde başlar şeklinde bir bilgi ver. Satış destekte satış öncesinde çalışman oluyor mu? Satış sonrası için ayrı bir departman vardı bizde. Ama satış destek departmanında CRM sistemini düzenlemek, pazarlama ayağına destek olmak, satışla lojistiğin arasındaki dengeyi kurmak. Stok takibi de Tabii stok takibi, bir tane stokların belirlenmesi, bunun üst yönetime bildirilmesi gibi bunları da düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor. Satışçı arkadaşların toplantı öncesi tüm bilgilerini toparlayıp toplantıya hazırlık sağlamak gibi açıkçası yönetimin istediği satış öncesi veya sonrası bütün doneleri toparlamak da amacım. Bir de satış destekte sahadaki arkadaşlar haliyle bilgisayar başında olmadığı için siparişlere girmek, acil durumlardaki teklifleri yönetmek ya da teklifleri hazırlamak. Satıştaki arkadaşlara tamamen destek vermek de amaç. Genelde satıcılar şirket içerisinde çok sevilmez. Ben de satıcı olduğum için işte nasıl olsa onlar satışta diye böyle bir şey vardı. Bir nasıl diyeyim yaftalama veya bir etiket olurdu. Sen hiç satıştan dolayı bir böyle ne bileyim gücendiğin durumlar oldu mu? Anca geziyorsun. Değil mi? Arabanın altında. Bir oradasın burada ne güzel. Antalya'ya gitmişsin. Öyle olmuyor tabii ki. Yani sabahın 5'inde 4'ünde kalkıp uçağa yetişme telaşıyla başlıyor aslında şehir dışı seyahatleri. Gece bazen 12'den 1'den sonra eve girmeyle sonlanıyor. Gittiğiniz yerde de tabii ki yeni müşteriler olduğunda bir tık daha zorlayıcı oluyor. Ama dışarıdan bakıldığında bir de enerjimiz sürekli yüksek olduğu için dışarıya da çok fazla yansıtmıyoruz. Hal böyle olunca da evet çok fazla eleştiri alıyoruz. Geziyorsunuz biz burada çalışıyoruz, bütün işi biz yapıyoruz. Şu anda da aynı şekilde yani arka planda aslında nelerle uğraştığınız çok fazla yansımadığınız için ne sosyal medyada ne de toplantılarda çok bunu dile getirmediğim için diye ne oluyor? Ben senin kadar gezeni görmedim Eda. Her hafta bir yerdesin. Ama işin arka planı öyle değil tabii ki. Satışçı olmanın bence 2 tane temel özelliği var. Temel olmazsa olmaz var. Bir, satışı sevmek. İkincisi satış yaptığın sektörü sevebilmek. Evet. Ben mesela başka bir sektörü satış yapabilmeyi hayal bile edemiyorum. Hatta kendi sektörümde farklı bir hizmet satmayı bile. Sen
Eda Özgür olarak başka bir sektörde satış yapabilir miydin? Yapardım. Yapardın. Ben O kadar biliyorum. iyi bir Evet, satıcıymışsın. deneyimliyorum da zaten. Şu anda senin hayatını birisi oynayacak olsa hangi oyuncunun oynamasını istersin? Cevap vermek Mevcut zorundasın. oyunculardan mı? Mevcut oyunculardan. Mesela geçen gün gelen birisi bir akrabasını söyledi. Ezgi Mola olabilir. Ezgi Mola. Ben çok beğeniyorum Ezgi Hanım'ı. Ben de çok beğeniyorum. Çok yetenekli ve çok eğlenceli bir insan bence de. Spor olarak tenis oynadığını söyledin. Tenis zor bir spor. Çok ciddi bir çalışma süreci ve disiplin gerektiriyor. Kaç yıldır oynuyorsun tenisi? Yaklaşık 4 yıldır oynuyorum. 4 yıldır oynuyorsun. Ben yeni öğrendim. Çim'de de oynanıyormuş tenis. Evet. Toprak ve normal şeyde diyebiliriz. Zemin, Zeminde. sert zemin. Hangisi daha zor sence? Ben en çok sert zeminde oynamaktan keyif alıyorum açıkçası. Ama toprak bence daha zor. Daha zor. Teniste kullandığın malzemeler, ayakkabı, raket. Bunlarda nelere dikkat ediyorsun? Hangi markaları kullanıyorsun? Ya ben Wilson genelde kullanıyorum her şeyimi. Ama tabii ki bir kadın olarak bir de biz biraz daha süse püse düşkün olduğumuz için o konu birkaç çeşit ayakkabı, etek vesaire kullanıyorum. Ama rakette Wilson kullanıyorum. Wilson Ama daha yüksek kalitede markalar var mı? Var. Ama ben hani onun ürünleri seviyorum diyebilirim. O zaman şu soruyu daha önceki tenis oynayan misafirlerimize de sorduk. Djokovic mi, Nadal mı? Djokovic. Djokovic mi, Federer mi? Djokovic. Djokovic. Peki. 4 yıl ciddi bir süre, ciddi bir disiplin gerektiriyor. Bu disiplini çalışma hayatında gösterebiliyor musun? Ben normalde zaten çok disiplinli bir insanım. Bu özel hayatımda, aile hayatımda, spor ve iş hayatımda planlı ve disiplinli bir şekilde dizayn etmiş durumdayım her şeyi. Tabii ki teniste de aynı şekilde aynı özeni göstermeniz gerekiyor. Zaten biraz ara verdiğinizde onu korta indiğinizde hissediyorsunuz fazlasıyla. Bir paslanma oluyor. Tabii ki. İş hayatında da böyle disiplinsiz demeyeyim de yani belki rutinin dışına çıktığınız zaman bir böyle ne yapıyorduk, ne ediyorduk oluyor mu? Genelde yılda bir tatil yapabiliyoruz zaten. Bu yılda özellikle bir hafta bir tatil yaptım. Geldiğimde evet ne oluyoruz dedim. Nerede kalmıştık dedim. Ama onun dışında benim her şeyim zaten bir sistem üzerine olduğu için çok fazla hani dağılmıyorum. Bir gün önceden ertesi gün ne yapacağım genelde hep bellidir. Ya da o tatildeki hafta bile aslında o hafta nelere hani dönüş yapmamam gerektiği ya da kime neyi aktarmam gerektiğini önceden planlıyorum. Bir şekilde o haftayı da kurtarıyoruz. Peki bu hem spordaki hem çalışma hayatındaki disiplinli sistemine bu genetikte mi var yoksa sonradan senin oluşturduğun bir şey mi? Benim annem çok çalışkan bir kadın. Sağ olsun bize de bence annem aşıladı. Benim annem 72 yaşında ve hala şu an bir kurumda ücretsiz olarak öğretmenlik yapıyor. Okuma yazmayı bilmeyen bazı öğrencilere destek oluyor. O bu yaşında bile hala çalışıyorsa artık diyorsun hani benim böyle bir lüksüm yok. Ama ben çalışmayı da çok seviyorum. Bir de sevdiğim işi yapıyorum. Şanslıyım da bu konuda. Seçiyorum mu şanslı mıyım? Gerçi orası biraz tartışılır ama dediğim gibi aileden bence geliyor. Tercih sorularımıza geldik. Tokat mı, İstanbul mu? İstanbul. İstanbul. Marka mı, fiyat mı? Marka. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Tabii ki eski müşteri. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Sahada olmak. Hatta ofisi de sahadan yönetmek Sahadan diyebilirim. yönetmek. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Satış günü çünkü bizim tahsilat günümüz genelde satış günü netleşir. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? İkisi de. Çünkü bazen hızlı karar almanız gerekiyor. Bir oran verebilir misin? Oranlara birazcık meraklıyız da biz o yüzden. Okey. Bence %40 hızlı karar diyebilirim ya. Daha önce cevap verdin ama yine de bir soracağım ben. Teklif ver bekle mi? Yoksa arada dürt ne oldu bizim teklif diye sormak mı? Ya onu şöyle birazcık açayım. Teklifler tabii ki dürt. Dürtmekten de ziyade. Yani biz teklif verme sürecinde bazen müşterilerin göz ardı ettiği şeyler oluyor. Bize bir proje geliyor. Biz oturuyoruz onu projeyi sabaha kadar çalışıyoruz. Ya da birkaç günümüz alıyor yeri geliyor. Debilerini çıkarıyoruz. Yeri geliyor sahayla dirsek temasında şantiye ziyaretinde bulunuyoruz. Doğru ürünü seçelim. Doğru debilere göre bir seçim yapalım. Daha sonra bunu teklife döküyoruz. Ve bu aşama bildiğiniz gibi böyle hani 10-15 dakikalık bir aşama olmuyor. Bizim ciddi bir zamanımızı alan bir süreç. Bu özellikle alım aşamasındaysa tabii ki ihale süreçlerinde farklı işliyor. Biz bunu müşteriye sunduğumuzda bir aramak gerekiyor. Çünkü müşterinin de bir feedback'ini almak gerekiyor. Müşterinin beklentisi ne? Hani o noktadan sonra ve bunu sorgulamak gerekiyor. Bazen evet bu konuda teklif verdiğiniz tamam hani biz sizi arayacağız gibi ama bana göre öyle değil ya. Çünkü ciddi bir emek yattığı için arka planda
bunu düzgün bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Tüm süreci sahipleniyorsunuz Tabii ki aslında. sahipleniyoruz. Müşteriden de biz bir iş kaybediyorsak da neden kaybettiğimizin bilgisini almaya çalışıyoruz. O yüzden de çok dürtülüyoruz diyenler oluyor. Ciro mu karlılık mı? Tabii karlılık. Sektörden 3 tane marka. Sevdiğin, takip ettiğin, sattığın. Freze, Siemens ve Ventilon diyebilirim. En ağırlıklı 3 markamız bunlar. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Bir gün içerisinde 4 orta seviye toplantı diyebilirim. Çünkü 10 kısa toplantı çok verimli olmayabilir. Bir uzun toplantı da bir süre sonra goy goya ya da muhabbete dönüyor. Özellikle biz malzeme firmaları, hele ki bizde çok fazla ürün grubu olmadığı için burada baktığınızda 5-6 kalem üzerinden ilerliyoruz. Hele ki şehir dışına gittiğimizde olabildiğince çok yere ulaşmaya çalışıyoruz ama İstanbul içerisinde bu 4 toplantısının üzerine çıkamıyor açıkçası genelde. Günlük iletişimde WhatsApp mı, e-posta mı? Ben mail kullanmayı çok seviyorum. Müşterileri buna yönlendirmeye çok çalışırım. Ama geneli WhatsApp kullanıyor sektörün. Emoji kullanıyor musun? Evet. En çok kullandığı emoji. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Tabii ki kar kaybı. Tiyatro mu, sinema mı? Sinema, Yaz tatili mi, kış tatili mi? yaz tatili. Keşke hiç bitmese. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Bence ya ikisi de ama genç yetenek ya. Çünkü atamız bu ülkeye gençlere emanet etti. Bizler de bu sektörde gençlere emanet edeceğiz. Onların da bir yerde gelişmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor bu işi. O yüzden ben genç yetenek tercih ederdim. Eda, sorularımız sona erdi. Teşekkürler. Ama son bir sorumuz var. Zor bir soru. Biraz düşünebilirsin. Şu anda benim yerimde oturuyor olsan kendine hangi soruyu sorardın ve cevabı ne olurdu? Kolay oldu mu derdim herhalde. Şaka bir yana ne sorardım? Kendindeki eksik yanları ne diye sorardım. Ve kendime dürüstçe de cevap verirdim. Cevabı Çünkü ne bence onun olurdu? farkındayım. Cevabı ne Tek bir olurdu? cevabı yok. Peki. Ya teknik anlamda daha fazla açıkçası ilk şirkete, yani ilk çalıştığım yere girdiğimde teknik anlamda daha fazla emek verirdim. Çünkü sonrasında çok zorlandım. Kendimi açıkçası ciddi anlamda eğitmem gerekti. Bazen kendi kendime eğitmem gerekti. O yüzden teknik anlamda Daha fazla. çaba Evet. sarf ederdim ilk girdiğimde özellikle. Çünkü bir süre sonra buna zamanımız kalmıyor. Çok teşekkürler. Rica Çok ederim. keyifli bir sohbet oldu. Hıvak Play'in bugün konu EY Teknik kurucusu Eda Özgül oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.